Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle görmüş olduğunuz gibi şiş örgüsüyle amigurumi oyuncak bebeklerimize veya oyuncaklarımıza nasıl şort veya pantolon yapacağımızı göstereceğim. Bunun için ihtiyacımız olan şeyleri söyleyeyim öncelikle. Yine yün bir ip, hangi renk isterseniz, hangi marka olursa fark etmez. İnceliği, kalınlığı da size kalmış. Ben çorap şişleri kullanıyorum. Çünkü örgüleri aktarırken iki ucu açık olduğu için kullanımı kolay oluyor. Ama yoksa da önemli değil. İki şişle de yapılabilecek bir örgü. İki şişiniz varsa da sorun değil. Onları kullanabilirsiniz. 2,5 milim kalınlığında bir şiş kullandım ben. Çünkü ipimin inceliğine 2,5 milim kalınlığında bir şiş uygun düşüyordu. Sizin ipiniz kalınsa tığınızda şişinizin de numaralarını artırabilirsiniz. Şimdi yine metreye ihtiyacımız olacak. Çünkü benim oyuncağım için ördüğüm bedenle sizin oyuncaklarınız için öreceğiniz beden aynı olmayacak. Santim olarak nasıl ayarladığımızı, ölçüleri nasıl ayarlayacağımızı ben metre santimler üzerinden anlatacağım. Videoda bunun detaylarını zaten anlatıyorum. O yüzden ölçerek yapmanız çok faydalı olacaktır. Yine ilmek sayılarını da keza aynı şekilde santime göre atmanız önemli olacaktır. Çünkü kullanacağımız bebekle kullandığımız ipin ve şişin ölçüleri aynı olmayabilir. Bundan dolayı ölçerek yapmakta fayda var. Şimdi malzemelerimiz hazırsa, abone olduysanız ve beğendiyseniz örgümüze başlayalım. Evet, ipimiz ve şişlerimiz hazır. Şimdi hep birlikte örmeye başlayabiliriz. Öncelikle söylemek istediğim şey çekeceğiniz ilmek sayısının santimini belirlemek. Çünkü hangi bebeğe ne şekilde uygulayacaksınız, genişliği ne kadar olacak onu tam olarak bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de benim verdiğim ölçüler sizin bebeğinize uymayabilir. Şimdi biz 4 tane bu parçadan öreceğiz. Şort yapacağımız için de boyu kısa. Eğer siz pantolon yapmak isterseniz de bebeğinizin bacak boyuna göre zaten uzatabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Önemli olan bunun bacak genişliğini ayarlamak aslında. Ben biraz tombul bir bebek bacağına örüyorum. Bunu yapmak için de bebeğimin bacağının ön kısmını şu şekilde tahminen dolayarak baktım 10 santim bacağın etrafı. Şimdi dikiş payını da düşünerek ona göre ilmeklerimi ayarladım. Şimdi 10 santim kalınlığında bir bacak. 4 tane bu parçadan yapacağımız için her parçanın genişliği bakınız 6 santim. Şimdi 5 santim olsa dikiş payını unutmuş oluyoruz. O yüzden 6 santim yaptım. Bacağın etrafı 10 santim. 2'şer santim dikişlere gittiğinde 10 santim genişliğinde bir pantolon bacağı kalacak bize. 4 parça öreceğiz. Her iki parçayı birleştirip daha sonra yanlardan dikiş uygulayacağız. Bir de sadece ortadan dikiş uygulayacağız. 4 parçayı birleştireceğiz. Yani ön tarafın ile arka tarafınkini birleştirerek öreceğiz. Şimdi bu parçayı nasıl ördüğümü göstereceğim. Dediğim gibi ölçüleri de siz de benim yaptığım gibi bebeğinizin bacağının genişliğini ölçerek o genişliği de yarıya bölüp 1 santim ekleyerek yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim bebeğim bacağı 10 santimdi. Ön tarafa 5, arka tarafa 5'er santim versem 10 santim oluyor. Dikiş payını da düşünerek ön genişliğini ve arka genişliğini 6 santim genişliğinde ayarladım. Bunun için de ben zaten şiş numara bilgisini vermiştim. Ama fark etmiyor. İp kalınlığınıza göre de kullanacağınız şiş değişeceği için sizin ilmek sayınız benim ilmek sayımdan farklı olabilir. Bu 6 santim genişliği elde etmek için ben tam bu incelikte ve bu numaralı şişte ben 20 tane ilmek atacağım.
Şimdi şişte ilmek atmak için de ipimizi ikiye katlıyoruz. Şöyle işaret parmağımızla baş parmağımızın arkasına atıyoruz. Bakın ip şu şekilde. Önce bu taraftan ip alıp sonra bu tarafın içinden geçiriyoruz. Soldan ip aldım. Sağdan geçirdim. Şu an bana göre sol ve sağ bu arada. Soldan ip alıyorum. Sağdan geçiriyorum. 20 tane ilmek atmam gerekiyor böyle. Çok kolay aslında. Bir kere yaptığınızda zaten daha devamı gelecektir. İplerimi atıyorum. Alıp ilmeğimi bağlıyorum. Ben toplam 6 santim için 20 ilmek attım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Son bir tane 20. 20 tane ilmeğimi aldım. Şimdi şurayı bağlıyorum. Bağladıktan sonra şişimin birini çıkardım ve ilmeklerim tek şişte kaldı. Şimdi istediğiniz uzunluğu ayarlamak size kalmış. Şort istiyorsanız şort boyu ayarlayın. Pantolon istiyorsanız pantolon boyu ayarlayın. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapın. Ben burada toplam 10 sıra 12 sıra ördüm. Uzunluğuna bakalım yine. Çünkü ben şort yapacağım için. Bakınız 4 santim uzunluğunda örmüşüm. Yine uzunluğunu ayarlamak sizin tercihinize kalmış. Şimdi ilk başta lastik kısmını oluşturacağım için şöyle yapıyorum. Bir tane arkadan aldım. Bir tane önden alıyorum. Bir tane arkadan aldım. Bir tane önden alıyorum. Yani bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar bir ters, bir düz yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane arkadan, bir tane önden lastik örgüsü yapıyoruz yani. Adı lastik örgüsü oluyor başlangıç noktasında. Aldım. Yine bir tane arkadan. Sondaki ilmeğimi örmüyorum. Dönerken öreceğim onu. Daha sıkı bir görüntüsü olsun diye. O şekilde yapıyorum. Evet, devam ediyorum. Şimdi örgümün diğer yüzüne geçtim. Nerede kalmıştım? Arkadan alıyorum. Şimdi orada yaptığımız işlemin tam tersini yapacağız. Burada arka yüzünde olduğumuz için örgünün aslında. Şimdi bakın ilmek öne doğru gelmiş. Bunu önden almam gerekiyor. Şimdi bu ilmek de arkaya doğru. Yönü arkaya doğru olduğu için arka. Yine bir ters bir düz ama örgümüzün yönüne dikkat ediyoruz tabii ki. Ön yüzde aldıklarımızı arka yüzde tam tersine alıyoruz ama zaten örgü yönünü gördüğünüz için bu çok sıkıntı olmayacaktır. Şu arkada alınacak ilmek. Bakın bu da önden alınacak ilmek. Aldım. Turumu tamamlıyorum. Evet, yine boşaldım, dönerken öreceğim. Bir kez gidip bir kez daha geleceğim. Sonra lastik örgümü tamamlamış olacağım. Yine bir ters bir düz öreceğim. Arkadan alarak başlamıştık ilk başta. Aldım. Önden, arkadan, önden, arkadan. Zaten yönleri artık belli olduğu için ilmeklerinizi ona göre almanız gerekiyor. Deyip
sıramı tamamlıyorum. Sonra dönüp tekrar başa geliyorum biraz önceki gibi. Sonra düz örgümüze devam edeceğiz. Evet, turumuzu tamamladık. Şimdi düz bir şekilde örgümüze başlayacağız. Yapacağımız şey başladığımız noktadan sadece arkadan alarak örmek. Düz örgüye çevirmek örgümüzü. Hani bir düz bir ters örüyorduk lastiği oluştururken. Şimdi artık onu bırakacağız. Sadece arkadan alarak örmeye devam edeceğiz. Düz hale getireceğiz örgümüzü. Sürekli arkadan alıyorum bu turda. Evet, arkadan aldım, turumu tamamlıyorum. Şimdi örgümü döndürdüm. Burada da sadece önden alacağım. Düz örgüde böyle oluyor. Bir tur arkadan alıyorsun. Sonra bir tur önden alıyorsun. Bundaki amaç da örgünün yönüne doğru o düz örgüyü düz halde tutabilmek aslında. O yüzden düz bir şekilde buradan sıra bitene kadar bu şekilde öreceğim. Şimdi bundan sonra başka ekstra yapabileceğimiz bir şey yok. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde düz örgümüzü sürdüreceğiz. Ben 4 santim uzunluğunda örmüştüm. Çünkü short yapmayı düşünüyorum. Siz daha uzun yapacaksanız daha uzun bir şekilde örün. Ördükten sonra o iki parçayı nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Arkayı da aynı şekilde birleştirip sonra dikerek örgümüzü tamamlayacağız. İstediğimiz uzunluğa gelince nasıl birleştirdiğimiz kısmında buluşalım. Evet arkadaşlar, ben şimdi istediğim ölçüye geldim. Short yapacağım için. Şimdi iki şişin üstünde de benim iki parça örgüm bekliyor. Bunları birleştireceğiz. Birleştirirken de son örgümüzde kalan şişimizle şu diğer şişimizi alalım. Şimdi burada son bir örgüsü kalmış. Buraya alıp bunu öreyim. Şimdi ikisinin yönü de aynı olması gerekiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ben birleştirmeden önce şöyle 1 2. Şimdi bu atacağımız ilmek sayısı da aslında bacak mesafenizle çok alakalı. Bebeğinizin o bacak mesafesiyle çok alakalı. Ben 2 tane ilmek atmanın araya birleştirmeden önce iyi olacağını düşünüyorum. Hatta 3 yapalım. 3 tane ilmek atıyorum şişimin üstüne. Gördüğünüz gibi çok basit. Şöyle 2 koyup atıyorum. 4 tane birleştirme olsun. Sökmeyelim artık attığımızı. Şimdi 4 tane ipimizi de attık. Hemen diğer şişte kaldığımız yöne doğru geçiyoruz. Ve direkt örmeye başlıyorum. Bu haliyle de zaten örgümü birleştirmiş ve bağlamış oluyorum. Şimdi yalnız şeye dikkat etmek gerekiyor. İlmeğinizin yönüne. Şimdi bunun bitiş yönü bu tarafta olduğu için bu ilmeklerin yönü çapraz durabilir. Onda da düz örgümüzün şekli farklı olabilir. O yüzden onu şişinizin yönüne göre ayarlamanız gerekiyor. Ona dikkat edin örerken. Ben şimdi hani bu şekilde örüyorum. Belki sizler zorlanırsınız. O yüzden şişinizin açısına dikkat etmeniz gerekiyor. Düz bir şekilde bu sırayı tamamlayana kadar öreceğim ve şortumu da birleştirmiş olacağım. Dediğim gibi o arada ilmek attığımız sayıların bacak genişliğine göre olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi halde dar olabilir. Her ihtimale karşı ben biraz geniş olsun istedim. 4 tane attım. Şimdi bu turumu tamamlayacağım. Yine bel uzunluğunu istediğiniz uzunluğa gelene kadar öreceksiniz. Ve örgümüzü bitireceğiz aslında sonra.
Bunu ben ön parça olarak yaptım. Arka parçaya da yine aynı şekilde yapacağız. Ve sonra dikme işlemi uygulayacağız. O yüzden bundan bir tane daha yapmanız gerekiyor. Şimdi bunu sıkılamamız lazım. Bitirdiğimiz yer. Tutalım bunu burada. Ve kapattık. Şimdi örgümü birleştirdim. Şunu bağlamalıyım. Garanti olsun. Örgümü tek şişeye geçirdim, birleştirdim. Şimdi dediğim gibi bel kısmında istediğiniz uzunluğa gelene kadar örelim. Sonra da arka kısmında yapalım. Birleştirmesine geçelim. Bebeğinizi ölçerek yapmakta fayda var. Bu şekilde hizalayıp bel ölçüsüne kadar, istediğiniz yere kadar, istediğiniz uzunlukta örün. Yukarıyı lastik yapmayacağım kaba durmasın diye düz bir şekilde bırakacağım. Ama tabii ki orada da kayma veya bükülme olmasın diye yapacağımız bir işlem var. Onu da göstereceğim. Şimdi istediğimiz uzunluğa, bel uzunluğuna ulaşana kadar örelim bunu. Evet arkadaşlar, ben yeterli uzunluğa ulaştığımı düşünüyorum yine beden kısmı içinde. Şimdi kapatma işlemini göstereceğim. Sonra da iki parçayı nasıl diktiğimi göstereceğim ve tarifimizi tamamlamış olacağız. Şimdi kapatma işlemi için önce bir de şunu da örmüş olmamız gerekiyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar, yeterli uzunluğa ulaştım. Şunu kaçırmışız. Şimdi kapatma işlemini uygulayacağız. Kapatma işleminde de şöyle yapıyoruz. Şimdi şunu ve iki tane ilmeği aynı anda bu tığımın üzerine aldım. İki tane birden kestim. Kestim, çıktım. Tığın üzerine atıyorum tekrar. Soldaki tığın. Sonra yine iki tane alıp örüyorum. Örgü yönüme göre kesmiş oldum. Yine soldaki tığımın üzerine attım. Bir tane aldım. Yine ikincisini aldım. Örgümü kapattım. Sıra sonuna kadar aynı şekilde örgümüzü kapatıyoruz. Kapattıktan sonra da dikme işlemini uygulayacağız. Dediğim gibi ikişer ikişer alıp kesiyoruz. Sırayla tekrar tığın üzerine atıyoruz ve kesiyoruz. Kapatalım örgümüzü. Evet, gördüğünüz üzere iki parçayı tamamladık. Bu şekilde en son bitirdiğimizde iki tane aynı bu şekil parçadan elde etmiş oluyoruz. Şimdi bunların ön yüzlerini birbirine bakacak şekilde getirip hizalıyoruz uçtan uca. Hizaladıktan sonra dikme işlemini uygulayacağız. Bu yanlardan, ortalardan dikeceğiz. Yine yanlardan dikeceğiz. En son yukarı kısma bel kısmından ip geçirip sıkılayacağız, düğüm atma gibi ki kayma işlemi olmasın. Ama önce dediğim gibi şu şekilde yüzlerini birbirine bakacak şekilde getirip hizalayalım. Hizaladıktan sonra dikelim. Diktikten sonra da o bel kısmını yaparız birlikte. Evet, dikiş işlemlerimizi tamamladık. Benim bebeğim tombik olduğu için gördüğünüz üzere geniş bir şort oldu. Şimdi uzunca bir ipi şortumuzun böyle yanından sabitlememiz gerekiyor. Burada şöyle yapacağız. Hemen bitiş noktasındaki ilmeklerin altından şöyle göz kararı ikişer ilmek atlayarak bakın böyle şortun bedeninin etrafında döneceğiz. Şöyle de yapabiliriz. Şimdi ortaya geldik. Ön burası olacaksa
ipimizi burada bırakabiliriz. Bir miktar uzun keselim. Kestik. Daha sonra yine tekrardan devam edeceğiz. Yine buradan ipimizi bağlayalım bence. Buradan bağlayalım ipimizi. İğne ile. Şöyle bir önce çekelim. Tamam. Az önce yaptığımız işlemin aynısını yine burada yapacağız. Şöyle bir yapalım. Yine dediğim gibi hemen bitiş noktasının altından şöyle ikili üçlü ilmekler atlayarak ortaladığımız kısma kadar aynı şeyi yapacağız. Çektik. Devam ediyorum. Orta noktada bırakmamın sebebi büzüp ortada kurdela gibi bir hava vermek aslında. O yüzden şöyle dönüyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Gir çıkar, gir çıkar ve çek. Geldik. Bakın bu ikisini çektiğimiz zaman böyle büzüşecek. Artık onu da belin darlığına, genişliğine göre ayarlayabileceğiz. O yüzden bu ipimizi de bir miktar uzun kesiyorum. Bağlama payı bırakacak şekilde. Bunu giydirdikten sonra sıkılayacağız lastiği. Buraya kurdele yapıp bağlayacağız pantolonumuz. Belden düşme gibi bir durumda söz konusu olmayacak böyle bir durumda. Ve pantolonumuzu ya da şortumuzu artık hangisini örüyorsanız onu tamamlamış olacağız. Gördüğünüz üzere yapılışı çok kolay ve çok keyifli. Yine siz de bebekleriniz için böyle şiş örgüsüyle pantolonlar veya şortlar yapabilirsiniz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olup bana destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.